CRL'in en iyi maçı şu ana kadar. Samuel Basotto geliyor. Bence dünyanın en iyisi olabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ve bugün kendini kanıtlamak için burada. Samuel Basotto. Rakibi de kendisi kadar güçlü. Ama Basotto sahnede asla heyecan yapmaz. Her zaman stabil ve çok iyi oynar. Morten geldi. Uzun adam 2 metre boyunda SK Morten. Boyu gibi uzun, aklı beyni, her hamleye aklı yetiyor. Bu nasıl bir tanıtım oldu ya. Ama çok iyi oynuyor adam Morten'de. Bilmiyorum kimin kazanacağını. Geldi. Uzun adam geldi. Sanki mankenliğe gelmişler bende. Morten tarafından izliyoruz. Baya güzel başladı ya Basotto. Ateş ruhu çok hasar vuruyor diğer ruhlara kıyasla. Kraliyetleri vs birinci gibi göreceğiz. Köprüden kraliyetleri gelebilir çünkü Tesla çıktı. Gelecek galiba. Yok, Dev Goblin oynuyormuş. Yok, Dev Goblin oynamış. Paket varmış. Evet. Şimdi geldi Dev Goblin. İksir karını değerlendirmek adına atak yapmayı tercih etti Morten. Ki zaten rakibiniz binalı bir şey oynuyorsa, bu arada ateş ruhu çok güzel yedirdi yine. Rakibiniz binalı bir şey oynuyorsa arkadan tankınızı oynayabilirsiniz genelde. Çünkü illa iksir kullanıyor. Güzel defans. Çok güzel defans. Okçular bayağı çalışıyor ya. Bakalım domuzcuk oynuyormuş. Atıcı var mı? Mega şövalye. Samuel şu an çok zorda olabilir. Kendisi de şaşırdı. Oo, öfke tahmini geldi ama Basotto çok güzel kurtardı kendini be. Gördünüz mü hamleyi? İskeletle tahmin etti öfkeyle. Oo. Ateş ruhu. Bravo be Samuel. Hata yaptı ama hatasından mükemmel döndü ya. Harika hamleler gördük karşılıklı gerçekten. Vay be Samuel'e bak sen. Öfke tutsa GG, evet. Morten biraz daha iyi zamanda atsaydı. Kimi tutuyorsun? Valla kimseyi tutmuyorum. Ya geçen sene ben Morten'i tuttuğumu söylemiştim finalde. Çünkü Morten parasını bağışlayacak. Hani kazanırsa öyle demişti. Ama insanlar niye Morten'i destekliyorsun bilmem ne diye linçlediler beni. Right there, not able to protect the first Tesla, but can he protect the second one? Great work right there, and yeah, very clean defense, but it's not done just yet. Two Evo'd archers on the board, getting the towers down low. Morten'in para ihtiyacı yok. Morten şu an istediği her şeye sahip genelde. Arabası var, evi de vardır yani. YouTube'dan falan çok kazanıyor. Her akşam yayın açıyor, çok para kazanıyor Morten. Takımdan çok para alıyor. Soruldu bir gün. Dediler ki Morten'e, sen bu kadar para kazanıyorsun. Sen ne yapacaksın bu kadar parayı diye birisi sormuş. O da büyük hedeflerim var demiş. Herhalde bir iş yeri mi, marka mı ne kuracak Morten bilmiyorum. Ama şu an çok zengin. Öyle böyle değil. Clash'ın en zenginlerinden bir tanesi. Right there, slight mistake. Fire Spear not able to protect the Tesla. High Tesla because the Evo'd archers were not in cycle. Tower down to 900 HP. Samuel oynayışına güvenin arkadaşlar. Morten de iyi oyuncu tabii de. O da çok iyi. Instead, just going to continue that same game. Earthquake, log, cycle, cycle, earthquake, log. It's interesting to see Morten now change the play style, realizing there's only yakın menzili yok ama paketle idare ediyor sürekli. Aha, domuzcuklar geldi. Çok güzel zamanda basıyorlar ya domuzcukları. Çok güzel paket. Harika ya. Ya domuzcuklar tam şöyle bir kart.
rakip saldırdığında basıyorsun. Deprem döndürüyor ve Samuel ilk maçı harika kopardı. O baştaki hamleler inanılmazdı zaten. Ona hiçbir şey demiyorum yani. Aslında kolay bir eşleşme değil yani. Bir saniye. Ne? Ne? Oo! Ne oldu? Aynı anda kule aldılar. Son 15 saniye. Domuz lazım. Mortal kazandı. Nasıl gülüyor? Uzun adam. Bu nasıl maçtı? Oha. Haydi bakalım. Yalnız comeback gelse burada efsane olur. I know you do wish that this match wouldn't be so soon, but that's just how the cookie crumbles. Şövalye mezarlık mı oynuyor acaba Samuel? Ya bir de evrilme okçuları kullanmış oldu artık Samuel. Bir daha kullanamayacak. Goblin Gang, Basoto running Night Bowler. I think we saw in last year's Worlds that he came out with the Night Bowler Loon Freeze or something, so I wouldn't be shocked if he ran that again. It just seems like a Basoto type of deck at this point. Morton, it looks like he was kind of predicting that using a minion horde. What is this? Minyon sürüsü çok garip. Yeah, it's gotta be Mortar Miner spam the bottom. Basoto with the E-Giant actually. E-Giant at the bridge. Does he have the mortar here to defend? No, he decides to Barbar varmış. Barbarla savunmayı tercih etti ama Elektrodev hayatta. Wait, what's that? Wow. E-Giant's getting so much damage here. Oh. That's a very aggressive Mortal push. You're allowed kulenin to do yarısını that. kaybettin. Both players have 5 elixir right Havanı there. şimdi attı bir de. 1000 Atıcı gelecek. separating the two Atmadı. players, and he's going to have Gerçi şimdi döndü Knight atıştı in galiba. hand. Basoto with Vay a be. great first push. And look, when he was making that push, he said he did an E-Giant at the bridge. I mean, if it was me commentating, I would have said that was a mistake. He knows better than I do. Great play right there, and another great play. Lining it up, Bowler going to take out the Skeleton King and the Mortar. Exactly what we want to see. Lovely Bowler interaction there. Bowler actually does go down to the Spew Gobs mostly. Samuel and Morton about even in elixir. But once again, I can't help but point out the mistake at the beginning. The only reason Samuel is up so much damage here is because of Morton deciding not to use the mortar on defense at the start. Ben de almışım arkadaşlar. Derin düşünceye daldım ben. Hadi bakalım, yavru ejder bu eşleşmede bayağı çalışacak. Bakarsanız yavru ejder hiçbir şey yapamıyor. Arkasıyla. Ha. Şimdi gelir güzel bir arkadan elektrodev yakışır. Bayağı yakışır hem de. Tamam, böyle de olur. Ya, ikisini bir şekilde arkadan değerlendirmesi lazımdı. Especially in this matchup, and I think Samuel realizes that. He's always cycling the baby dragon. Önde bir elektrodev. Oh! Bravo. Çok güzel destekliyor ya. Alan vuran kartlarla destekliyor sürekli. Çok iyi savunma yaptı. Mortan bayağı iyi savunuyor bu arada. Aman aman aman, Vail var mı? Yok. Yok. Mızraklar kötüydü ya. Köprüden gelecek mi acaba elektrodev? Speaking of cleanup, look at that Bowler taking on all the evil barbs. Bowler's Altıcı ne ara bu kadar popüler oldu ya? Great versus the recruits and fantastic versus barbs as well. Samuel önde şu an arkadaşlar. That way he can get the Evo bars back in cycle. Should be a relatively easy defense. That bar barrel getting a ton of value. And again, this baby dragon, it's taking out the Skeleton King. It's going to take out the Skellies, allow for the E-Giant to be slightly healthy. I mean, Bravo. He's putting on a clinic on how to play this matchup right now. Bir saniye. İkinci bir elektrodev gelirse bu iş kopabilir. Aha, geldi dedim. Aa, yavru ejder minyonun üstüne vurdu. 2 milyon var ya, işi bozdu ya. Şu an Samuel'i yakalaması lazımdı.
Uzaktan nasıl öldürüyor bak elektriği. Going to create a little bit of havoc, protecting it with the miner. 1 minute left in overtime. Towers down to 1600 HP for Morton, 1950 for Basoto. A slight advantage for Basoto. I want to see a game 3. I'm hoping that Basoto takes this. I gotta point out Yıldırımla vuruyor. Bir the saniye. lanes are completely switching here. You want to go same lane with EJ, and Morton is pressuring the right side. So it's weird to see both players attacking the more healthy tower. Çok bait oynuyor Morten. Samuel'de anti bait. Yani atıcı var, yavruyacar var, elektriği var. Kasırga, kasırga, kasırga. 15 seconds left on the clock. Miner trying to get some chip on the right side. Hadi, son 10 saniye. Damage though if he wants to outpace this lightning. Baby Dragon once again in cycle, dropping down the defense. Morton calls good game. He knows it's over. Evet. And we are heading to a game 3, Josh. Oh yeah. Üçüncü oyun. Son maçı kaldı her şey. Vay be 1-1. Alamaz Morten diyorsunuz ha? Basoto. Kaybedenler grubunda Muhammed Light da muhtemelen boğuşacak. O yüzden kritik bir maç. Önemli bir maç. Gerçi bu maçın kaybedeni doğrudan Ruben'le oynuyor. Ruben bayağı sağlam bir adam. O yüzden zorlu. Madenci. Samuel galiba Mega Şövalye. Sihir geldi. Yo, Mega Şövalye değil. Birinci geldi. İskelet ejderler garip bir tercih ama mutlaka arkada bir analizci tercihi vardır. Yani analizci demiştim, iskelet ejderleri alalım şu sebepten dolayı falan. Merak ettim o sebebini. Evet. Şu ana kadar istikrarı genelde Morten'de. Hasar kârda Morten'de. Eşleşmeye bakıp size bir yorum söyleyeyim. Arkadaşlar bu eşleşme biraz zor olabilir Morten için. Neden? Çünkü bomba kulesi artık kartopu var. Oo, bir de muhafızlar var. Bomba kulesi varsa savunabilir belki Morten ama onun dışında çok zor. Samuel yenecek gibi. Evet, iskelet ejderler de var. Arkadaşlar eşleşme bence Morten'de. Söyleyeyim ben size. Ama bomba kulesi bayağı çalışır. Ya iskelet ejderleri bütün olayı değiştirdi. Çünkü deprem var ya, o yüzden. Morten alacak görürsün. Hadi bakalım. Bomba kulesi geçirmez. Hadi bomba kulesini geçtim. Kartopu var. Ama döngü dışı bırakabilir belki Morten. 1x'te. Ama 1x kapandı. Falan. Oha. Merak ettim nasıl oynayacak. Eğer Morten kazanırsa ben sürpriz olacağım. O yüzden oyunu inceleyerek izleyeceğim. Hani nasıl yendi ya bunu falan diye. Bir de zehir de var şu prense. Bak. Önde bir muhafız var mı? Bir iskelet eşleri bir de. Oh, işte bundan bahsediyorum. Baksana madenci yedirtiyor sürekli. Sağ taraf, sağ taraf. Oh, Morten kaybetti. Bu ne demek biliyor musunuz? Finalde Muhammed vs Morten izleyemeyeceğiz demek. Kaybedenler grubunda Morten'le Muhammed var. Samuel Basoto. Ama Morten'e üzüldüm bir yandan ya. Duygu karışımı yaşıyorum şu anda. Evet, ben de merak ettim nasıl savunacağını ama savunamıyorsun, imkansız yani. Eşleşme diye bir gerçek var. Evet arkadaşlar. Bitecek artık bu iş. Prens. İyi oyundu ya. Vay be, ilk maçtan sonra Samuel nasıl çevirdi ha? Tüm maçları iyi oynadı. Ve iyi oynadı arkadaşlar. Morten kaybedenler grubunda. Samuel Basoto devam ediyor. Bakın ne sıkışacaklar mı? Sending Morton to the lower bracket. You love to see Basoto. That justification. Oh man, the man who knocked him out last year.